Hayır dedi gitti. Bir adam var, ortalama bir erkek. Sakin, güvenilir, istikrarlı. Yıllarca yetmiyorsun denildi ona. Arkadaş listesine atıldı. Harikasın ama o kıvılcım yok cümlesiyle gönderildi. Ve o adam bekledi. Sabırla, sessizce bekledi. Şimdi o kadınlar geri dönüyor ama bu sefer farklı bir şey oluyor. O adam kapıyı kapatıyor. Sessizce ve kesin olarak. Kadınlar bunu anlamıyor. Neden hayır dedi, neden gitti, neden minnettar değil. Kadınlar bu reddi neden beklemiyor? Bu sorunun cevabı seni çok şaşırtacak. Bu videoyu sonuna kadar izle çünkü bu sadece bir erkeğin hikayesi değil. Bu piyasada şu an yaşanan en büyük değer tersine dönüşünün hikayesi. Ve eğer sen de o ortalama erkek gibi hissettiysen bu video tam sana. O adam kimdi peki? Sen sanıyorsun ki ortalama erkek yetersiz biridir. Ama gerçek şu, ortalama erkek onlarca yıl boyunca yanlış ölçütle değerlendirildi. Aylık 100-150 bin lira kazanıyor. Borcunu ödüyor, sözünde duruyor, kriz anında yanında. Drama yaratmıyor. Sabah kalktığında hala orada. Bu adam yetersiz değildi. Sadece yanlış vitrine konulmuştu. Bir arkadaşımın yaşadığı durumu çok iyi hatırlıyorum. 10 yıl boyunca çevresindeki kadınlar onu iyi insan ama heyecan yok diye geçiştirdi. O 10 yılda ne yaptı? Kariyerini kurdu, kendini geliştirdi, duygusal olarak olgunlaştı. Tam istenen adam oldu ve tam o noktada kadınlar döndü. Ama o artık aynı adam değildi. Ben de yaşadım bunu. Yetmediğim söylendiğinde inandım. Kendimi kanıtlamaya çalıştım. Sonra fark ettim sorun ben değildim. Sorun beni ölçen sistemdi. Araştırmalar gösteriyor ki 40 yaş üzeri erkeklerin %60'ından fazlası ilişki tekliflerini aktif olarak reddediyor. Yıllarca reddedilmenin ardından gelen bu tersine dönüş tabii ki tesadüf değil. Hesaplanmış bir karar. Kadınlar başka bir şeyin peşindeydi ama o şey onlara ne verdi? O başka şey neydi? Sen sanıyorsun ki kadınlar heyecan isterken hata yaptılar. Ama gerçek şu, onlar hata yapmadılar. Sisteme inandılar ve sistem onlara şunu söyledi. Yüksek statü, fiziksel mükemmellik, sosyal dominant erkek. İşte gerçek adam bu. 3 temel yanılgı var bu inançta. Birincisi, yüksek statülü erkekler bağlanmaz. Seçenekleri fazla, bağlanma ihtiyaçları yok. Onlarla yıllar geçirildi, heyecan yaşandı ama ilişki bitmedi. Hiç başlamamıştı zaten. İkincisi, heyecan kalıcı değil. O yoğun duygu 6 ay sürer. Sonra geriye ne kalır? Drama, güvensizlik, sürekli sınav. Kadınlar bunu yaşadı defalarca. Üçüncüsü zaman beklemez. 20'li yaşlarda daha iyisi gelir denildi. 30'lu yaşlarda henüz hazır değilim denildi. 40'ında hesaplar yapıldı ve sayılar tutmadı. Bir tanıdığımın hikayesi bunu net gösteriyor. 15 yıl boyunca hep potansiyel olan erkekleri seçti. Birini bıraktı çünkü kariyeri yoktu. Yıllar sonra o adam şirket kurmuş, evlenmiş, huzurluydu. Kadın hala doğru kişiyi arıyordu. Sen de bu hesabı yaptın. Peki o ortalama erkek bu tabloyu görünce ne karar verdi? Hayır dedi ve bu hayırın arkasında 5 neden var. Sen sanıyorsun ki o adam seni reddedince kırılgan ya da buruk biridir. Ama gerçek şu, o adam sınırlarını öğrendi ve sınır koymak kırılganlık değil, öz saygıdır. Birincisi yedek plan olmayı reddediyor. Sen en iyi yıllarını başka erkeklere verdin, şimdi o güvenli liman olsun istiyorsun. Ama hiç kimse bilinçli olarak ikinci seçenek olmayı kabul etmez. İkincisi, teklifin değeri düştü. Sen ona genç halini, enerjini, seçme özgürlüğünü değil, yorgun, beklentili, bagajlı bir versiyonunu sunuyorsun. Ve karşılığında ne istiyorsun? Her şeyini. Üçüncüsü, huzuru var. Bu önemli. O adam artık dramasız, baskısız, kendi kurallarıyla yaşıyor. Bunu bırakmak için çok güçlü bir neden lazım. Senin artık hazırım demeni o neden yapmıyor. Dördüncüsü, matematiği yaptı. Maliyetler garantili ve kalıcı. Faydalar koşullu ve azalan. Mantıklı karar tek kalmak. Beşincisi, başka seçenekleri var. Ortalama 50 yaşındaki istikrarlı bir erkek 35 yaşındaki bir kadına cazip geliyor. Onun seçenekleri senin sandığın kadar kısıtlı değil. Sen de bu teklifi yaptın. Peki o adam neden hala hayır diyor? Kapı kapandı. Bu acı ama gerçek, o adam sana kızgın değil. Seni affetmedi de. Sadece ilerledi, huzurunu seçti. Öz saygısını seçti. Ve şunu bil ki bu piyasa düzeliyor. Onlarca yıl baskılanan bir değerin gerçeğe dönmesi bu. Acı verici ama adil. Eğer sen de bu masada yanlış tarafta oturduysan yorum yaz. Kaç yaşında fark ettin? Bu video sana dokundu mu? Bu video sana, tekrar ediyorum, dokundu mu?